Bir ülkenin borcunu ödeyip ödeyemeyeceğini gösteren gizemli bir gösterge CDS. Peki nedir bu CDS? Yükselince ne olur? Hadi gelin bu finansal göstergenin perde arkasını birlikte bakalım. CDS, borç alanın borcunu ödeyememe riskine karşı alınan bir sigorta poliçesidir aslında. Bir çeşit iflas sigortası diyebiliriz. Örneğin Türkiye'den tahvil alan bir yatırımcı, Türkiye'nin borcunu ödeyememe ihtimaline karşı CDS alır. Bu tıpkı arabaya kasko yaptırmak gibidir. CDS primi genellikle 5 yıllık vadeli olarak ölçülür ve bas puan cinsinden ifade edilir. 100 bas puan %1 risk primi demektir. CDS yükseldikçe o ülkenin borçlarını ödeyememe riskini arttığı düşünülür. Bu da yatırımcının o ülkeye olan güvenini azaltır. Türkiye'nin CDS primi 2022'de 800 bas puan aşarak tarihi zirveye çıkmıştı. Bu da dış borçlanma maliyetinin çok yükselmesine yol açtı. Borcunu ödeyememe riski olan birine ya hiç borç vermezsin ya da yüksek faizle borç verirsin ki riskini karşılasın. Mantığı aslında buna dayanıyor. Türkiye'nin şu anki güncel 5 yıllık CDS primi yaklaşık 271,9 puan seviyesinde seyrediyor. Ekonomik yönetimlerde hata düzeldikçe bu puan düşüyor. Biliyorsunuz o zaman enflasyon faiz inatlaşması vardı vesaire. İşte sadece ekonomi yönetimi değil, farklı sıkıntılar, farklı problemler de bu CDS priminin yükselmesine sebep oluyor. Çünkü ülkedeki başka problemler de işte ekonomiyi kötü etkileyebiliyor. Bu yüzden de ekonomi kötü etkilenirse de borcu ödememe riski artar. Bu yüzden CDS primi yükselir. CDS sadece bir gösterge değil, aynı zamanda Türkiye gibi gelişen ülkelerin kredi notunun ve yatırım çekebilme kabiliyeti açısından da hayati önemi var. CDS arttıkça ülkenin borçlanma faizi yükselir. Çünkü yatırımcı daha fazla risk primi ister. Bu da hem özel sektör hem de kamu borçlanmasını daha pahalı hale getirir. Kısacası yüksek CDS demek yüksek risk, yüksek faiz, o da ekonomide fren anlamına gelir. CDS bir ülkenin ekonomik sağlığını gösteren bir termometredir. Ne kadar yüksekse o kadar hasta demektir. Peki CDS puanı nasıl düşer? Birincisi, ekonomik istikrar ve güven artarsa CDS puanı düşer. Bütçe açığı azalır, kamu borçları yönetilebilir seviyede kalırsa, enflasyon düşerse ve öngörülebilir hale gelirse, işte Merkez Bankası güven verirse, yapısal reformlar yapılırsa hukukta, eğitimde, üretimde vesaire, o zaman yatırımcıdaki algıladığı risk azalır ve doğal olarak da CDS düşer. 2. Siyasi belirsizlikler azalırsa, siyasal istikrar ve hukuk devleti güveni varsa, seçim riskleri, ani politika değişiklikleri azalırsa, işte uluslararası ilişkiler ve diplomatik riskler yatışırsa, azalırsa yine risk algısı azalacağı için CDS puanı düşer. Üçüncüsü, cari açık ve dış borç azalırsa, yani dış borçlar azalır veya çevrilebilir hale gelirse, cari açık düşerse ve döviz rezervleri artarsa, İthalatın yapısı değişir, enerji faturası azalırsa, döviz krizi riski azalacağı için CDS de düşer. 4. Reel faiz pozitif hale gelirse, enflasyon üzerinde faiz verirse yatırımcıyı çeker. Bu da TL'ye olan güveni artıracağı için kur istikrarını sağlar. Bu da kur oynaklığı azalınca da CDS puanı yine azalır. 5. Uluslararası güven artarsa, kredi derecelendirme kuruluşları not artırırsa, IMF ya da Avrupa Birliği gibi kurumlarla iyi ilişkiler kurulursa, yabancı yatırımcılar Türkiye'ye geri dönerse, doğal olarak bunlar gerçekleştiği zaman Türkiye güvenli liman gibi algı yapacağı için CDS düşer. CDS yatırımcı güveniyle doğrudan ilişkilidir. Güven artarsa CDS düşer, güven azalırsa CDS artar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Finansal okuryazarlığınızı birlikte artıracağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.